Bu 4 şey varsa evliliğiniz bitiyor. Kesin. Birincisi diyor, yurt dışında evlilik diye tarif edilen şey bir kadın bir erkeğin anlaşması. Bizde böyle bir şey yok. Bizde bir kadın bir erkek zaten anlaşır. Bizde sorun buradan çıkmıyor ki. Bizde sorun kaynanadan çıkıyor, kayınpederden çıkıyor. Evlendiğin kadın niye çirkin geliyor sonradan sana? Şuna bak, tipe bak. Psikolojide gelin kaynana savaşlarını çözecek bir alan yok. Ne diyor uzmanlar? Karıştırmayın. Nasıl karıştırmayın? Annenin ağzını mı bantlayacağım? Anneni nasıl susturacaksın? Bana bunun bilimsel bir yöntemini söyle. Hayır, konuşma. Sütümü arama diyor. Hadi konuşma. What? What? What ya? Hadi çöz. Şuna bak, dayısı gibi. Aynı dayısı gibi. Tipsiz. Ne dedin sen çocuğa şimdi ya? Çok sinir oldum bir kadına. Ya şu kadını boğmak istiyorum diyorsun ya. Hayırlı olsun. Nur topu gibi bir travman ve buna bağlı depresif veya tükenmişliğin oldu. Kamera önünde. Ya kardeşim harikasınız falan. Yalan bunlar ya. Bırak. Kamerayı kapatalım, görelim gerçek duyguları. Sen evde kamerayla çek. Instagram'a çek koy. Hangi duygun gerçek, hangisi sahte? Böyle sahte bir ortamda büyüyen çocuğun nasıl isyan etmemesini bekliyorsun ya? Sen çocuğu samimi sevdin mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Çocuk zarar görüyor işte. Zarar görüyor. Her boşanma çocuğu mahvediyor. Herkes narsizm. Bir dinliyorsun. Narsizmde birinci şart başkalarını aşağılama. Ya bu insanlarla beraber yaşıyoruz. Hangi insanlar ya? Sen kimsin abi? Öncelikle sizi tanıyalım. Benim ismim Zafer Akıncı. Ben lisans eğitimimi fizik ve bilgisayar programcılığı üzerine yaptım. Daha sonra psikoloji master'ı yaptım, yüksek lisansı. Ondan sonra psikoloji doktorası, işte akademik çalışmalar falan, öyle çalışmalarımız oldu. Türkiye'de bir arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Onlarla beraber bazı projeler yürütüyoruz. Şu anda yurt dışında da uzmanlık eğitimi veren, psikolojik danışmanlık yetiştiren, yasal, resmi bir enstitünün başkanıyım ben. Dolayısıyla çok sık Türkiye'ye gidip geliyorum. Daha önce İstanbul merkezli Almanya gelip gidiyordum. Bir süre sonra Almanya merkezli İstanbul gelip gitme şeklinde ekiplerimizle beraber burada çalışıyoruz. Faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz? Biz şimdi şöyle, Türkiye'de halka açık eğitimler yapıyoruz ekiplerimizle beraber. Yurt dışında Avrupa'da, Hollanda, Almanya, Belçika merkezli ama Almanya daha çok. Burada uzman yetiştiriyoruz. Şimdi ben Almanya'ya geldiğimde bir şey fark ettim. Hem bizden hem de bilimsel uzman eksikliği var. Şimdi şöyle bir sorun var. Çok fazla bilime odaklandığında ve bizim kültürümüzden koptuğunda bizim insanımıza faydalı olunamıyor. Çok fazla kültüre odaklandığında da bu kez bilimsel yöntemlerden uzaklaşılıyor. Bize ne lazım çözüm? Hem bizden hem bilimsel uzmanlara ihtiyaç var. Bu konuda işte değişik buradaki uzman arkadaşlarla irtibat kurduk. Bir enstitü oluştu. Yasal ve ruhsatlı uzman yetiştiren bir enstitünün başkanı olarak burada uzman yetiştiriyoruz. Çünkü Avrupa'da çok büyük uzman eksikliği var. Özellikle Almanya, Hollanda'da çok büyük eksiklik var. Yani mesela yabancı bir uzmana gittiğinizde bizim kültürümüzü bilmeyince çözümleri de yanlış oluyor. Mesela bir aldatma vakasında buradaki uzman diyor ki sen de aldat diyor mesela. Şimdi bunu bizim kültürümüzü bilmeyen birisinin söylediği belki ona göre normaldir ama oradaki kadın suçluluk duygusuna giriyor. Ben nasıl bir izlenim verdim ki böyle bir şey oldu diye. Bu kez daha korkunç noktalara gidiyor. Şimdi bize nasıl uzmanlar lazım? Bizim kültürümüzü bilen ama bilimsel yöntemlere hakim, yasal, ruhsatlı uzmanlar lazım. Böyle uzmanların sayısını artırmaya yönelik bir Alman enstitüsünün başkanıyım ben de. Eğitimler veriyoruz, uzmanlık eğitimler. Birçok mezunumuz oldu şu anda. BMQ Masterclass diye bir uzmanlar grubumuz var. Her yerde, her şehirde uzmanlar var. Mesela herhangi bir yerde, Frankfurt'ta, Düsseldorf'ta ya da Duisburg'da, herhangi bir yerde, Hollanda'da
Bir uzmana ihtiyacınız var. Hem kültürümüzü bilen hem bilimsel yöntemlere hakim, yasal çalışan bir uzman. Hemen BMQ Master'a baktığınızda orada uzman arkadaşlarımız var. Orada çalışıyorlar. 70'e yakın uzmanımız var. Bütün Avrupa'ya hizmet veriyor. Ve bunların hepsi yetkili ve ruhsatlı uzmanlar. Psikoloji nedir? Psikoloji nedir? Çok güzel. Su nedir gibi bir soru. Psikoloji son dönemin trend bilimlerinden birisi. Niye öyle? Çok insanların işi düşüyor. Yani her şey psikolojiye bağlandı. Psikoloji yaşama devam edebilmek için gereken bir bilim dalı. Yoksa fiziki ihtiyaçlar için tıbbi teşhis ve tedavi sistemi var ya, sağlık. Psikoloji diye uzun yıllardır, 100 yıldan uzundur bir bilim dalı olarak kabul edildi, onaylandı ve insan hayatı için vazgeçilmez destekler veren bir bilim dalı. Çok önemli bir bilim dalı. Son dönemde de çok büyük ihtiyaçlar var. IQ Up metodu nedir? Şimdi şöyle, IQ Up metodu, ben uzun yıllar çocuklarda dikkat eksikliğini ilaçsız düzelten bir sistem üzerine çalıştım. Bu konuda Profesör Doktor Öget Öktem Tanör diye Türkiye'de, Çapa'da meşhur bir hocadan büyük destekler aldım. Daha sonra Doçent Doktor Hatice Kafadar hocamızla beraber oradan da büyük eğitimler ve destekler aldım. Patenti bizde olan, bizim geliştirdiğimiz bir model geliştirdik. Sonra bu model Cambridge Üniversitesi yayınlarında, JINS diye, Journal of Cambridge yayınlarında onaylandı, yayınlandı. Acayip uluslararası da çok prestijli bir kabul gördü. Ondan sonra patenti de bizde diye bunu sistematik hale getirdik. Hatice hocamızla beraber birçok bilimsel toplantılarda sunumlarını yaptık. Poster sunumları yaptık, işte akademik makaleleri. IQ Up şu, bir çocuğun dikkat sorunu var, öğrenme sorunu var. Öğrenemiyor, hafızasında kalmıyor, ders çalışıyor, anlamıyor. Bir problem çıkıyor ya. Bunu ilaçsız, kimyasal bir destek olmadan nasıl yaparız? Bir egzersiz sistemi. Bilimsel bir egzersiz sistemi şöyle. Bir çocuğu bir testere sokuyorsunuz. Beyninin hangi bölgesini az kullanıyor? Onu tespit ediyorsunuz. Sonra onu biz hangi egzersizle nasıl çalıştırırsak, ya şey gibi düşünün, fiziki olarak gittin ya bir yere. Mesela o uzman olan kişi diyor ki işte kol kaslarını az kullanmışsınız ya da bacak kasları. Şu egzersizleri yapınca böyle gelişecek. Aynen onun beyin versiyonu. Dünyada tek, bu konuda da ömür boyu bilime katkı ödülü de aldım. Çeşitli akademik kurumlardan. Uluslararası onaylanmış bu alandaki çok güzel bir program kabul edildi. Onun için çok mutluyum ben de. Hatice hocamızla beraber Avrupa'da, Amerika'da büyük sunumlara da katıldık. Ünlü kişilere psikolojik destek verdiğiniz oldu mu? Evet oldu. Çok değişik. Yani iş dünyasından, sanat dünyasından, siyaset dünyasından bir sürü hala görüştüğüm ya da geçmişte görüştüğüm çok kişi olmuştur. Spor dünyasından evet. Takımlara da destek verdiğim oldu. Kişilere de destek verdiğim oldu. Psikolojik danışmanlık yaptığım çok oldu. Doğrudur. Evliliği bitiren olayların sebepleri nelerdir? Şimdi evlilik tabii zor bir konu, evlilik. Şimdi bu konuda size ilginç bir şey anlatayım. Dr. John Gottman diye bir adam var. Bu adam dünyada evlilik kliniği, aşk kliniği diye bir klinik kurmuş. Bu alanda çok ünlenmiş bir doktor. Bu adam 18 yıl ve 15.000'den fazla vaka üzerinde çalışmayı, Silver diye bir uzmanla beraber Gottman Silver çalışması diye bir çalışma yaptılar. Acaba boşanmalar en çok nereden oluyor diye. Mahşer'in 4 Atlısı diye bir kitapta yayınladılar akademik. Dediler ki bu 4 şey varsa evliliğiniz bitiyor. Kesin. 4 şey varsa evliliğiniz bitiyor. Bu Dr. John Gottman'ın çok güzel bir çalışması. Şimdi anlatacağım. Fakat burada bir sorunumuz var bizim. Ben yurt dışından çok fazla eğitimler aldım. Aile, evlilik, ilişki. Şimdi size çok basit bir şey söyleyeceğim. Bak, dürüst davranalım. Uzmanlar son 10 senede %2400 arttı. Yani eskiden 100'dü, şimdi 2400 uzman var. Aile danışmanı, aile koçu, psikolog, klinik psikolog, işte koçum benim, neyse yani bir sürü uzman çeşidi var. Spiritüel falan
Doğru mu? Bir sürü kişi bu konularda konuşuyor. Aşk koçu, aşkitom koçu, böyle değişik isimler de var. Şimdi dürüst davranın. Bu uzmanlar artıyor ya, yin yang dengesi düşünün. Uzmanlar artıyor. Boşanmaların azalması lazım. Doğru mu? Yani uzman artıyor ya. Kitaplar arttı, YouTube'da bilmem neler arttı. Herkes, aileler şöyle kurtulur, ilişkiler böyle kurtulur, eşinize öyle edin böyle edin, değil mi? Bak, bilgi arttı, boşanmalar azaldı mı? Bu da artıyor. Sorun ne? Ya sizce niye böyle? Niye böyle? Ben söyleyeyim mi? Çünkü yurt dışındaki ilişki çözme metotları bizim kültürümüze uygun değil. Doku uyuşmazlığı sendromu oluştu. Yani organ nakillerinde oluyor ya, birisinin organ vücut kabul etmezse vücudun bütün yapısı bozuluyor. Çünkü yurt dışında ilişki ne biliyor musunuz, evlilik? Karı koca, hadi çocuk. Bizde ilişki ne? Görümce diye bir kavram var. Elti diye bir kavram var. Kaynata, kaynım, değil mi? Ve bunlar etkisiz insanlar değiller. Bak, bunun söylediği bir laf. Yani kelebek efekti, butterfly efekt var ya. Ya görümcenin böyle bir rüzgarını, kanadını böyle etmesi senin evliliğine fırtınaya yol açıyor. Yani kayınvalidenin bir şey yapması. Yurt dışında evlilik diye tarif edilen şey bir kadın bir erkeğin anlaşması. Bizde böyle bir şey yok. Bizde bir kadın bir erkek zaten anlaşır. Bizde sorun buradan çıkmıyor ki. Eltiden çıkıyor. Bizde sorun kaynanadan çıkıyor. Kayınvalideden. Bizde sorun görümceden çıkıyor. Bizde kayınpederden çıkıyor. Dünürlerin anlaşmazlığından çıkıyor. Yani ben 2012 yılında aile danışmanlığı eğitimi veriyordum. Bakanlık onaylı. Hocalardan birisiydim. Dr. Cogman diye Amerikalı bir doçent geldi. Beraber eğitim veriyoruz. Bu Cogman'a dedim ki, Cogman, sana bir şey soracağım dedim. Bir yemekteyiz böyle. Dedim, şu vakayı canlandır. Bir kadın bir erkek evliler. Fakat kadının annesi damattan rahatsız dedim. Bu yüzden damadın annesi kadının annesine tepki veriyor. Sen çocukların hayatını karıştırıyorsun diye. Bu vakayı nasıl çözeriz dedim. Doktor Cogman 4 kere anlattı aynı vakayı. Anlayamadı. Dedi ki kaotik bir ilişki dedi. Ben şeyi anlayamıyorum dedi. Damadın annesi ya da gelinin annesi ilişkiyi nasıl etkiliyor? Yani ne ilgilendiriyor yani? Şaka mı yapıyorsun Cogman? Şaka mı yapıyorsun? Mesela gelinin, yani kızın annesinin bir laf söyledi ya, karanlıkta kaybolur. Laf daha sana ulaşmadan gitti. Bizde öyle değil ki. Katı cisim olarak geliyor laflar. Yani senin annen bir laf söylediğinde evliliğin ortasına güm diye düşüyor. Yani böyle kaybolmuyor. Cogman anlayamadı. Ben çözemem dedi böyle bir vakayı. Dolayısıyla eğitim verdiği kişiler de çözemez. Bak, dikkat et, uzmanlar öyle davranın böyle davranın. Hepsi karı kocayı düzeltme. Arkadaş, bizim karı kocayı anne baba karışmasa sorun çıkmaz ki. Yani dürüst davranın ya. Bizim evliliklerimize sorun nereden çıkıyor? Üçüncü kişilerden. Üçüncü de 23. kişi. Yani üçüncü kişiye gelene kadar 23 tane faktör var etkileyen. O yüzden aile danışmanı, aile koçu, ilişki koçu, klinik psikolog, psikiyatrist, neyse uzmanlar arttı ya sayısı. Herkes uzman. Her evde bir tane uzman yok mu? Var. Herkes bir uzman değil mi? Ya arkadaş, bu boşanmalar niye artıyor o zaman? Burayı analiz etmek lazım. Ne yanlış? Millete anlatıyorlar, doğru mu? Eşinize şöyle davranın, böyle davranın. Niye bozuluyor o zaman? Dr. John Gottman çok güzel bir çalışma yayınladı Silver'la beraber. Birincisi diyor, duvar örme varsa ilişkide, duvar örme ne biliyor musun? Kişinin söylediğini dinlemeyecek duvar örme. İlişki bitmeye yaklaşıyor. Bak sana söylüyorum diyorsun ya, karşı taraf duymuyor ya, geçmiş olsun. Tehlike yaklaşıyor. Hadi hayırlı olsun, gidiyor yani. İkincisi ne biliyor musun? Empati eksikliği. Ya empati eksikliği ne demek? Karşı tarafı anlayamama. Karşı tarafı algılayamama ne hissettiğini. Üçüncüsü ne? Savunma psikolojisi. Bak, savunma psikolojisi deyince böyle çok psikolojik bir laf oluyor. İşte savunma, ego savunma mekanizmaları, Freud, Anna Freud falan. Değil, unut. Bak şimdi söyleyeceğim, hemen anlayacaksın. Savunma psikolojisi ne biliyor musun? Tamam, böyle ettim ama hele bir sor niye?
Bu tam savunma psikolojisi bu. Yani senin içinden haklı gördüğün. Tamam hocam yani biz bağırmak yanlış ama bunu boşuna bu ama deyip anlattın. Bu savunma psikolojisi burası. Bu varsa ne kadar çoksa evlilik yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Çünkü empati eksikliğinin en büyük nedeni ne? Savunma psikolojisi. Nereye takılıyor senin anlamanı engelleyen ne? Tamam hocam bağırdım ama niye yani buraya dar. Dördüncü ve en kötüsü bu. Gottman diyor ki eğer bu varsa ilişki kesin bitiyor. Ne biliyor musun? Aşağılama. Çiftler birbirini aşağılıyorsa böyle. Şimdi Gottman'ın bilmediği bir şeyden bahsedeyim mi? Bizdeki aşağılama duygu transferi yöntemiyle oluyor. Yani gelinin annesi damadı aşağılıyorsa gelin de bir süre sonra aşağılıyor. Çünkü konuşa onun kafasına sokuyor onu. Hani bizde var ya 40 kere deli dersen. Hani bilişsel zorlamalı yani ruminatif söylemler bir şekilde seni ikna ediyor. Sen de kızım bak şunu hatırlıyorsun. Kızım senin bu kocan ne zaman sahip çıkacak? Ne zaman ilgilenecek? Ben anlamıyorum ya. Ben sana 50 kere söyledim. Evlenme dedim. Bak bu adamla ne? 1, 2, 3 bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Adama bakarken algı yanılsaması yaşıyorsun. Ya birine bakıyorsun ya böyle. İlk başta yakışıklı geliyordu herif sana. Annen konuşuyor. Bir süre sonra herif böyle turşu gibi gelmeye başlıyor. Böyle rahatsız edici bir tipe dönüşüyor. Sen de. Niye böyle oluyor? Çünkü annen etkiliyor. Annen niye böyle yapıyor? Çünkü beğenmiyor. Gottman diyor ki aşağılamanın nedenleri psikolojik işte geçmiş travmalar, işte narsistik bilmem ne bir sürü psikolojik izah var. Bizde öyle yürümüyor iş. Bak dürüst davranın. Sen başta aşağılasan evlenmez. Peki ben sonradan niye aşağılıyorum evlendiğim kişiyi? Niye karını aşağılıyorsun abi sen? Evlendiğin kadın niye çirkin geliyor sonradan sana? Şuna bak tipe bak. Diyorsun ya. La evlendin ya sen. Yani başta evlendi. Yani güzeldi diye evlendi. Doğru değil mi? Peki şimdi niye aşağılıyorsun bu kadını? Beyin yıkamaz. Doktor Robert Cialdini var. Çok fazla tekrar edilmiş söylemler bilinçaltını etkiliyor. Dinleme bak mutsuz ol ama bilinçaltına giriyor. Tekrarlı söylemler. Senin annen erkeksin sen. Ben sana söyledim. Bu kızın hiçbir becerisi yok oğlum. Niye evlendin bu kızı? Sana işte Ayşe teyzenin kızı vardı. Çok güzeldi bak onu. Söylüyor ya. Başta evlendin güzel geliyor kız ama bir süre söyle. Vallahi anne haklısın bence ya bu kız. Hop soğudun. Geçmiş olsun. Dr. John Gottman diyor ki Silver'la beraber uzun yıllar 18 sene çalıştılar ha bu çalışma için. Diyor ki aşağılıyorsan evlilik geçmiş olsun. Peki bizde aşağılama niye çıkıyor? Bir de bak ben yurt dışını da biliyorum, yurt içini de. İkisine de hakimim. Yurt dışında düğünler var ya, o kadar masraflı ki. Düğün salonu kirala, beyaz eşyalar, altınlar geldi. Abi 100.000 euro gidiyor ya. Yurt dışında 60.000 euro para gidiyor millet. Yıllarca kredi borcu ödüyor. Türkiye'de de öyle. Euro'yu çevirme Türkiye'de de çok para. Bu kadar yatırımı niye yaptın? Bu çirkin oğlan için mi? Çirkin kız için mi? Değil, başta güzeldi. Ne bozdu ya bunu? Ne bozdu? Durduk yere ne değişti? İşte bu. Demek ki neymiş? Bizim evliliklerimizi bozan şey, boşanmayı bozan şey dışarıdan gelen telkinler. Şimdi geliyor esas sırlı yer. Amerika'da, Avrupa'da verilen bütün aile terapisi eğitimler. Bak birçoğunu biliyorum. Çok iddialı konuşmuyorum ama bizzat kendilerinden bu eğitim aldım bu uzmanlar. Peki bu uzmanlar ne anlatmıyor? Eşinize şöyle davranın, böyle davranın, empati. Abi bütün doğruları anlatıyorsunuz. Doğru da bir şey anlatmıyorsunuz. Güzel başlayan bu ilişki ne oluyor da bozuluyor? Ne oluyor da algı bozuluyor? Çünkü o üçüncül faktörler var ya, dış faktörler bizi etkiliyor. Annen senin konuşuyor etkiliyor, baban etkiliyor, kız kardeşini etkiliyor ya. Görümce diye bir şey, Doktor Kogman'ı anlatamadım ben. Görümce diye bir faktör, elti diye bir faktör. Yani bak iki kardeşsiniz ya bak. İki kardeşsiniz siz erkek. Evlisiniz ikiniz de. Kardeşinin karısı senin evliliğini olumsuz etkiliyor. Bu düşünülmemiş. Kaos teorisi işte bu. Kaos teorisi. O yüzden evliliklere öyle davran, böyle davran, işte öyle et, böyle et. Bu işlerle çözülmüyor. Ben sana söyleyeyim. Ben yıllardır ya 26 senedir psikoloji işleriyle ilgileniyorum. Yok öyle bir şey.
Aile danışmanlığının hem eğitimlerini aldım, yerli yabancı, hem eğitimlerini verdim. Hem de bir sürü binlerce aile danışmanı gördüm. Tek mesele var. Aile bağı. Şimdi size bir bozukluktan daha bahsedeyim. Yuva kavramı, bak yuva ne demek? Yuva. Bak dikkat et. Bizde eş diye bir kavram getirdiler. Hani evlilik falan. Yuva diye bir şey var. Kutsal olan evlilik de yuva. Yuva kavramını bozdular bilinçaltında. İnsanların evliliğe saygısı yok artık. Bak çoğu insan eşiyle beraber evde cinsellik olan ev arkadaşlığı yaşıyor. Ya ev arkadaşı gibi. Sen şunları yap, ben bunları yapayım. İşte çalışıyoruz falan filan. Abi yuva ne? Bak size bir kavram daha bahsedeyim mi? Unutulmuş. Çok önemli bir kavram. Aile babası diye bir kavram var. Aile babası. Baba, çocukların babası değil, aile babası diye bir kavram. Bu yuvanın babası değil mi? Yuvanın annesi. Bu kavramlar kayboldu. Ne oldu? Dışarıdan aldığımız eğitimler bizdeki aile dinamiğini düzeltemiyor. İnsanları en çok ne bozdu biliyor musun? Sosyal medya. Göstermek. Göstereceğim diye özden kaybeder hale geldin. Eşimle harika şey yapıyoruz. Ney? Kahve içiyoruz. İç. İçmiyorsun eşinle. Seyirci istiyorsun sen. Kime göstereceğim bunları? Kime göstereceksin abi sen? Gösterdiklerin evliliğin maneviyatından bir parça alıyorlar. Bir parça daha alıyorlar. Sen ne yaparsan yap. Bundan ilgili o kadar çok bilimsel çalışma yapıldı ki. Bak dikkat et. Şimdi siz tabii çok fazla röportaj yapıyorsunuz. Çok böyle sosyal medyayı iyi bilenler bilir. Ben çok fazla televizyonlarda canlı yayınlar yaptım. Dışarıda o şakaya hafif gülen adam kameranın önünde daha büyük gülüyor. Ho 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 ho. Abi o kadar komik değil o şaka. Sen niye bu kadar bu olayı büyüttün? Niye biliyor musun? Gösteriyor. Bunun aynısı kahve içerken de oluyor. Aslında kocasıyla, karısıyla o kadar mutlu değil. Çocuğumla beraber harika. Şimdi yeni modalar var. Çocuğumla parkta oynuyoruz. Çocuğumla beraber namaz kılıyoruz. Çocuğumla kitap okuyoruz. Çocuğumla beraber geziyoruz. Çocuğumla film izliyoruz. Yap abi sen çocuğunla yapsana. Bizi niye katıyorsun olaya? Gelin bak izleyin bak. Ben eşimle nasılayım. Şimdi bak bir deney yapalım mı? Bak dürüst davranın. Şimdi bir kocanla yemek yiyeceksin baş başa. Çok güzel bir yemek yiyeceksin baş başa. Karı koca harika, tatlı, güzel. Ama o sırada kocan tuttu, anne siz de gelin. Kız kardeşini çağırdı, anasını çağırdı, işte arkadaşını, birilerini çağırdı. Ey kadın dürüst davran. Ne hissettin? Baş başa olacaktı, ne oldu? Seyirci toplamak işin güzelliğini artırdı mı azalttı mı? Azalttı değil mi? Azalttı ya. Çok iyi bir arkadaşından harika bir yemek yiyorsun. Bir de böyle sohbet ediyorsun ama şöyle. Abi var ya bak şöyle değil mi? O sırada seyirci gelse 3-4 tane. Ne oluyor? Ben mesela tanıyorlar insanlar orada burada beni. Mesela düşün burnun kaşındı. Değil mi? Şimdi ortamdayız ya nasıl kaşıyacağım? Kaşıyamayacağım. Niye millet görüyor yani değil mi? Çocuğunla oynarken, eşinle otururken, karı ya da koca fark etmiyor. Sen bunu yaparken seyirci çağırma olayın maneviyatını yok ediyor bak. O zaman niye paylaşıyorsun? Geçmiş olsun evliliği. Sen kim için evlisin? Millete göstermek için. Mesela düğünlerde şeyler var biliyor musun? Son dönemde moda oldu. Böyle senkronize oyunlar. Bir şey yapıyorlar ya tiyatrolarda da oluyor. Organize edilmiş, planlanmış oyunlar var. Sen şurada gel, arkadaşlarla böyle bilmem ne yap. Gelin buradan gelsin. Değil mi? Böyle çalışılmış bir plan. Abi baş başa. Şu kızla ya da şu oğlanla baş başa. İyi ki senden evleniyorum ya. İyi ki. İyi ki varsın. Bunu desene ya. Oyna. Peki bu oyun kim için? Kim için oynuyorsun şu anda? Millete göstermek için. Özünden alıp millete verdiğin şeyi sen yaşayamazsın. Bu olmaz. Çocuğunla oynayacaksın samimi. Aslan oğlum benim. Aferin oğlum benim. Buraya kamera koy. Ya daha büyük yaparsın ya daha küçük. Asla o içtenlikten olmaz. Yemek yerken daha kibarsın.
Kamera açıksa. Kamera kapalıysa daha içten yersin. Onun için evliliğinizi yok edersiniz bak. Gösterdiklerinizi kaybediyorsunuz. Bak ben burada bir sürü insanla yaşıyorum. Yemek yiyeceğiz. Hocam hemen yemeyelim, bir dakika çekeyim. Bozulmasın yemek. Bozulsun ya. Çekme benim yemeğimi. Ne çekiyorsun? Anlatabildim mi? Bizim yaşlılarımız ne derdi biliyor musun? Oğlum millete gösterme, günahtır falan derdi. Hani yediğini içtiğini. O kadar doğru, o kadar güzelmiş ki. Evliliğini gösterme millete. Güzelliklerini gösterme millete. Ört. Bir örtüyle kapat ya. Ört. Anlatabildim mi? Bak dürüstlük gitti. Samimiyet gitti. İçtenlik gitti. Bir de öğrendiğimiz teknikler, psikolojik yöntemlerin hepsi batıdan alınma. Ama bizim evlilik mantığına uygun değil. Niye? Biz aile, kabile olarak evleniyoruz. Yani kız isteme diye bir şey var. En modern, en batılı, en bilmem ne tırnak içinde böyle bir ailede bile kız isteme diye bir şey var. Kimden istiyorsun abi sen kızı? Yani çok banal, yani geçmişte. Yok, hala var. Demek ki neymiş? Senin annen gelinliğe yorum yapıyor mu? Yapıyor. Kızın annesi damatlığa yorum, kıyafete bir yere yapıyor mu? Ya bitti. Etkileniyor musun? Evet. Hocam ben ailemi dinlemiyorum. Hayır, eşime bak. Boş konuşuyorsun. 20 kere tekrar edilen her şey bilinçaltına etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. O yüzden bak, evlilik konusu o kadar hassas bir konu ki Batılıların çok güzel bilimsel yöntemleri var. Bizzat Batılılardan aldım bunu, öğrendim. O kadar güzel teknikler var ki ama birebir olduğu gibi uygulayamaz. Niye? Biraz küçük ekleme çıkarma lazım. Yoksa bizim aile yapımıza uygun değil. Bak, aile yapımıza uygun değil. Anlatabildim mi? Mesela gelin kaynana arasında güç savaşları var ya, psikolojide bütün psikologlar biliyor. Hangi alan bu işi çözüyor? Hangi alan çözüyor bu işi? Ben size söyleyeyim mi? Robert Greene diye bir adam var. Müthiş kitapları var iletişimle ilgili. Adamın uzmanlığı ne biliyor musun? Yönetici danışmanı. Gelin kaynana meselelerine mükemmel çözümleri var adam. Gelin kayınvalide demiyor da, ama adamın kitabını bu gözle okursan böyle oluyor. Psikolojide gelin kaynana savaşlarını çözecek bir alan yok. Bak, böyle bir alan yok. Peki ne var? Ancak örgütsel psikolojik araştırmaları bizim işimizi görüyor. O yüzden bizim uzmanlarımız, bizim kültürümüz doğru anlayıp psikolojinin hangi bölümlerinde ben bu işe yarar teknikler bulurum. Aile terapisi bu işi çözmüyor. Yetersiz. Karı koca ilişkisi, ama bizde organizasyonel problemler var. Ne demek? Gelinin annesi şöyle dedi, kayınvalide böyle dedi, o biri böyle. Hangi psikoloji alanı bunu çözüyor? Psikologlar bakıyor. Niye çözüm yok? Çünkü psikolojinin aile terapisi bölümünde bunun çözümü yok. Ne diyor uzmanlar? Karıştırmayın. Nasıl karıştırma? Annenin ağzını mı bantlayacaksın? Nasıl karıştırma? Anneni nasıl susturacaksın? Bana bunun bilimsel bir yöntemini söyle. Hayır, konuşma. Sütümü haram ediyorum. Hadi konuşma. İnşallah bana yaşattığını sen de yaşa. Annem böyle bir tepki verdi. Beddua ediyor. Ne olacak? Sen de inançlısın. Ne olacak o zaman? Ne oldu? Senin bilimsel yöntemin geçmiş olsun, çöktü. Nasıl susturacaksın abi? Uzmanlar, anne lütfen kendi hayatına odaklan, yani bize karışma. Böyle diyerek susturabilir misin ya anneni, babanı? Dalga mı geçiyorsun ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bak, bilimi doğru anlamak lazım. Her bilimsel yöntem, mesela tarım yöntemleri. Her tarım yöntemi senin tarlana olmaz abi, olmaz. Doğru yaklaşım, senin tarlanın açısı, ölçüsü bilmem ne. Psikoloji de direkt yurt dışından aldığımız eğitimleri direkt uygulayamazsın. Uygulayamazsın. Kültüre adapte etmen lazım. Aynen ne gibi biliyor musun? Dil çevirisi gibi. Siz şimdi Almanca biliyorsunuz buradaki arkadaşlar. Almancayı birebir çevirince olmuyor ki Türkçe'ye. Ne yapmak lazım? Adapte etmek gerekiyor. Niye? O dilin dinamiklerine uydurmakla. Biz niye psikolojiye bunu yapmıyoruz? Anlatabildim mi? Onun için bu işler çok sıkıntılı bir noktada. Aşırı bilim odaklı olanlar bu kez kültürü yok sayarak daha çok bozucu etkide bulunuyor. Aşırı kültürcüler var. Bunlar da hiç bilimsel değil.
Normal annemin tavsiyesini bize bir psikolog tavsiyesi gibi söylüyor. Abi onu benim annem 100 kere söylüyor zaten. Sen ne anlatıyorsun ya? Bana bilimsel içerikli bir çözüm söyle. İkisini evlendirmek lazım ya. Bilimle kültürü meczetmek eskilerin ifadesiyle. Birleştirmek lazım. Doğru ve tutarlı yaklaşım. Evliliğin tek çözümü bu. Doktor John Gottman çok güzel bulmuş. Bak 15 sene çalışmış. Ama kime çalışmış? Karı koca sorunlarına. Bizim ailelere çalış Gottman dayı. Gel bizimkilere bir çalış. Bakalım ne oluyor. Aynı sorun. Ben bizzat bu yabancı uzmanlarla beraber ortak eğitimler yaptım. Orada gördüm acziyetlerini. Çözümsüz kalıyor adam. Böyle ışığı tutan tavşan var ya. Bu Almanlar ah so diyor. Böyle şaşırıyor. Ah so diyor. Ha böyle kalıyor. What? What? What ya? Hadi. Hadi çöz. O yüzden işin özü şu. Hem bizden hem bilimsel yöntemlere ihtiyaç var. Bizim tek çözümümüz bu. Başka çözüm olmaz. Aile konusunda onun için ne yazık ki bizim bu konulara odaklanmış uzmanımız da yok. Yani kültürel uyumluluğu sağlamaya çalışan uzmanımız da yok. Uzmanlarımız ya çok kültürcüler ya çok bilimciler. Bir savaş var arada. Hayır bu modern bilmem ne değil. O biri de diyor bırak dinsiz bilmem ne. Sen bizim kültür... Abi ikisi de gerekli ya. Bir de dönemin şartları değişti. Senin annenin lafını yapalım ama sosyal medya çıktı. Ne olacak o? Eskiden duyarak kıskanılıyordu. Şimdi görerek kıskanılıyor. Annen sana soruyor. Hayırlı olsun eşinden de yemeğe gitmişsiniz. Ne diyor yani annem burada? Bize gelince meşgulüm. Hanımınla nasıl gidiyorsun diyor. Değil mi? O zaman ne olacak o paylaşımlar? Virginia Satir diye bir kadın var. Bak ben hayranım kadına. Kadın aile terapisinin kurucularından birisi. Müthiş bir kadın ya, müthiş. Ama çözümlerinin bazıları bizim kültürümüzde sonuç vermiyor. Yıllarca satir eğitimleri aldım ben. Ama bizim kültürümüzde bazı şeyler o sonucu o şekilde vermiyor. Yani o anlamda vermiyor. Onun için çok iyi odaklanmak lazım bu konuya. Uzmanların da buna bakması lazım. Tabii zehirli bilgiler var ortalarda. Eşinize şöyle davranın, böyle davranın, öyle edin, böyle ettin olmuyor. Yöntem yanlış demek. Adama olmadı yani o ya da kadına olmadı yani o yöntem. Aile birliği kökünden zararlı. Şimdi daha kötüsünü söyleyeyim mi? Tüm dünyada aile kötü durumda. Millet evlenmek zorunda hissetmiyor kendini. Bizim kültürümüzün bir güzelliği var. Çocuk sevgisi var bizde yüksek dozla. Bu aile işini çözmek zorundayız. Boşanmış ailelerin çocukları çok mağdur bak. Bak çok. Ya hocam biz modern ayrıldık, severek, anlayışlı olarak, eğitimle. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Çocuk psikolojisi. Komple çocuk pedagoji diye bir alan var ya çocukla ilgili. Şaka mı yapıyorsunuz? Çocuk zarar görüyor işte. Zarar görüyor. Her boşanma çocuğu mahvediyor. Ya ben haklıydım hocam, çekemedim daha. Ya bunlar ayrı konular. Güzel insan ayrı konular. Çocuk zarar görüyor işte. Onun için evlilik konusu hassas noktamız. İşte bizim enstitü BMQ Masterclass uzmanları tam bu işi yapıyor. Avrupa'da. Ne yapıyor? Hem bizden hem bilimsel çözümler üretiyor. O kadar değerli ki. Ya ben bu işte, ya düşün ya bu Avrupa'ya yerleşmeyi göze aldım. O kadar güzel, mükemmel arkadaşlarımız var ya. Potansiyeli yüksek, inanılmaz. Tam kefilim yani bu uzmanlara. Git gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla sana bilimsel, çözüm odaklı ve kültürümüzü dikkate alan çözümler üretiyorlar. Böyle uzmanlar. Ben tabii danışmanlığı artık tanıdık olmayınca yapmıyorum. Artık arkadaşlarımı kendi ekibime yönlendiriyorum ama çok şahane uzmanlar var. Avrupa'da müthiş arkadaşlarımız var. Onun için aile konusu çok ciddi bir konu. Bu konuya çok uzun anlatırım ben. Çok. Çocuğum sürekli karşı gelip kendi dediklerini yapıyor. Ne yapmalıyım diye çok soru geliyor. Çocuk konusunda çok büyük bir eksiklik var. Bu konuda tabii bağlanma kuramı diye John Bowlby diye bir adam var. Onun müthiş bir yaklaşımı var. Ama bu asilik isyan konusunda Dr. Ray Levy diye bir adam var. Bu adam bir çalışma yayınladı. Bu isyanın, aşırı tepkiselliğin, agresifliğin nedeni
engellenme kuramı diye bir kuram var. Aslında bunu Leonard Berkowitz ilk engellenme saldırganlık kuramı diye yayınladı. Bir çocuğu ne kadar engellersen o kadar isyankarlık ve saldırganlık artıyor. Ama engelleme ne demek bak? Engellemeyi herkes hocam biz onu özgür bıraktık diyor. O özgürlük değil. Yani çocuğa konuşma sus. Bu bir engelleme mesela. Yapamazsın. Hayır bu bir engelleme. İkna edilip kabullenilmemiş her tepki çocuğun bilinçaltında patlamaya hazır böyle balon gibi bir engellenme şeyi oluşturuyor. Bu bir süre sonra ne oluyor biliyor musun çocuklar? Saldırgan hale geliyor. Sana tamamen isyan ediyor. Yani en güzel şeyi söylesen bile itiraz eder hale geliyor. Bu eskinin birikimi. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Aileler diyor ki hocam hayır biz anne babayız diyor öyle. Çocuğun birisinin sözünü dinliyor mutlaka. Kimi dinliyor? En yakın arkadaşı. Peki onu niye dinliyor? Çocuklar da birbirine yasak koyuyor. Hayır oğlum oraya gitmeyelim. Hayır bunu yapmayalım. Hayır şöyle etmeyelim diyor değil mi? Peki bir çocuk yakın arkadaşına niye itiraz etmiyor da anneye babaya itiraz ediyor? Çünkü anne baba ikna edilmemiş yasaklar getiriyor. Çocuk bunu niye yapmasın? Şimdi burada iki sorun var. Birisi engellenmişlik duygusu, ikincisi sevgi paylaşımı. Değerlilik duygusu, sevgi odaklı değerlilik duygusunun oluşmaması. Bir şey söyleyeyim. Anne babalar dürüst davransın şimdi bak. Bizi dinleyen anne baba. Biz hocam bütün çocuğumuza aynıyız. Hiçbir çocuğa aynı olamaz. Niye? Bilimsel olarak mümkün değil. Fizikte temel prensip var. Ben fizikte okuduğum için temel prensip ne? Bir cisim aynı yere, aynı şekilde, aynı durumda bulunamaz bir daha. Tek bir kerelik. Sen şimdi çocuğu doğurdun ya, o doğurduğun anda bir psikolojin var. Senin kocanın işi vardı, işi yoktu ayrı konu. Hormonların öyleydi böyleydi ayrı konu. Maddi durumla şöyle. Değil mi bir durum var? Şu çocuk doğduğunda öyle değil. Sen bu ikisine nasıl aynı yaklaşacaksın? Bir de bu çocuk sana da benziyor tipi daha çok. Bu daha çok kayınvalidene benziyor. Ne olacak? O zaman ne olacak? Bu da iyice senin anana benziyor daha. Görüyor musun diyor. Bize sinirleri bozuluyor. Niye? Çocuğun suçu değil ki bu. Şimdi çocuk düşün 4 yaşındasın. Annen baban niye seni az seviyor da bunu daha çok seviyor? Çocuğa göre düşün. Bak çocuk fikriyle düşün. O onu niye daha çok seviyor? Ya çocuğa göre. Sen sevilmeye layık değilsin de ondan. İğrenç birisin. Çocuğun bilinçaltına böyle giriyor bu. Bak bir çocuğa yeteri kadar değer vermemek o çocuğu cezalandırmanın en büyük yolu. Ya çocuğu aşağılamış oluyorsun. Ya sen bu çocuğu niye sevmiyorsun bu kadar? Kardeşini, abisini daha çok seviyorsun. Aferin kızım benim. Aferin oğlum benim. Mesela anne baba da aferin diyor ama buna başka bir aferin diyor. Sana da öyle diyor ama tam öyle demiyor ya. Anlıyorsun sen o ses tonundan falan. Ne oldu yani? Sen niye istemiyor annem baban? İğrenç birisin. Öyle mi? Çocuğa göre. Evet. Çocuk bilinçaltında böyle oldu. Ne oldu biliyor musun? Öz saygı. Öz saygı ne? Haysiyet. Yani çocuğun kendine bir şeyleri yakıştırmaz. Çocuğun haysiyetine zarar verdin mi sen? Geçmiş olsun. Çocuk her şeyi yapacak. Her kötülüğü yapacak. Her tür isyanı yapacak. Çünkü 4 yaşında aşağıladın sen onu. Anlatabildim mi? Sana bir aşağılama yöntemi söyleyeyim mi? Şuna bak dayısı gibi. Aynı dayısı gibi. Tipsiz. Ne dedin sen çocuğa şimdi ya? 4-5 yaşında bir çocuk bu. Dayı ne ya? Ona ya çocuk kendi benzemedi ona ya. Anladın mı? Lanetledin çocuğu. Bunu dini bir lanet gibi düşünmeyin yani. Bilimsel bir lanet. Çocuğun bilinçaltını mühürledin. Geçmiş olsun. Artık çocuk dayısı gibi olacak. Acık bizim tarafa çekseydin, acık baban gibi olsaydı. Ya çocuk 6 yaşında babası gibi nasıl olunur? Hiç bilmiyor ki. Sen bilmeyen bu çocuğu nasıl aşağılıyorsun acımasızca? Ya dürüst davran, ben bir sürü yetişkinlerle acayip eğitimler yapıyorum. Anne deyince herkes üzülüyor, baba deyince. Kimi annesi babası bu kadar sevdi ya? Bir düşün, millet nereden yara alıyor? Nereden acı çekiyoruz? Doktor Levy diyor ki, bize en büyük kazı annemiz babamız atar ilk. Bilerek de yapmaz bunu ha.
terbiye etmek için. Size daha kötü bir aşağılama söyleyeyim mi? Şu abin olsan var ya, abinin yarısı olsan adam olursun. Ne dedin şimdi sen çocuğa? Güya onu terbiye ediyorsun değil mi? Hayır, terbiyesiz yapıyorsun çocuğu. Niye? Abisini kullanarak aşağılıyorsun çocuğu. Halanın oğluna bak, maşallah. Bak, ben size bir sır vereyim. Dünyada yapılacak en büyük aşağılama, en iğrenç aşağılama nasıl yapılır biliyor musun? Karşılaştırarak aşağılama. Çünkü çağrışımlı bellek kuramı diye psikolojide bir şey var. Sürekli o kişiyi her gördüğünde aşağılama duygusu bir daha suratına çarpılır. Bak, çocuğunuz var mı? Kesinlikle hissettirin o değeri. Ya bu çocuk iyi ki var senin hayatında. İyi ki var. O aşağılık duygusu hiç geçmiyor bak. 35 sene geçmiyor. 45 sene geçmiyor. Hala içinden atamıyorsun onu. Mesela bizi izleyenlerden eziklik duygusu olanlar vardır şimdi. Ezik hissediyor. Nereden geliyor eziklik? Ya niye ezik hissediyor? Ne oldu mesela? Çocukken ezildin diye. Ya bir çocuk kendi kendine bozulmuyor ki. Ya sen niye üzülüyorsun bu konuya? Size bir sır vereyim mi şimdi? Bir konuda hassasiyetin olduğunu nasıl anlarsın? Yani senin de çocukluk travmaları, çocukluk acının olup olmadığını nasıl anlarsın? Neye bakarak anlarsın? Bir film izliyorsun ya, kime çok sinirleniyorsan filmde, o senin geçmişinde bir yere denk geliyor. Hangi sahnede çok etkilendin? Hiç unutamıyor. Ya çok üzüldüm ya çocuğa. O çok üzülüyorsan, çok eziliyor. Onun sende karşılığı vardır. Bilinçaltında tesadüf olmaz. Ne demek? Bilinçaltında geçmişte bir anı kaydedildiyse duygularına, nöroasosyatif kayıt deniyor. Bu kayıt olduysa o kaydı tetikleyecek her uyaran seni o duruma sokar. Mesela şu, bir film izliyorsun ya, bir yer seni çok etkiledi mi? Hayırlı olsun, yakaladın travmanı. Onunla ilgili hassasiyetin var. Çok sinir oldum bir kadına. Ya şu kadını boğmak istiyorum ya da şu adamı boğmak istiyorum diyorsun ya. O senin dayın, amcan, teyzen, biri yani o. Geçmişinde sende etkisi olmayan birisine o kadar sinirlenemezsin. Bunu nereden anlarsın biliyor musun? Köpek fobisi diye bir şey var değil mi? Bu nereden oluyor köpek fobisi? Durduk yere bir bebekte bir şeyin fobisi olmaz. Köpek fobisi nereden geliyor bize? Geçmişte bir köpek saldırıyor. O gelen saldırmanın etkisi 50 sene devam ediyor. Aynı şey. Senin biri canını yaktı mı küçükken? Ezdi mi seni? Üstüne bastı mı? Geçmiş olsun. Aynısını yaşayacaksın. Hayırlı olsun. Yani nur topu gibi bir travman ve buna bağlı depresif veya tükenmişliğin oldu. Hadi hayırlı olsun, bundan uğraş, uzmanlara gidip bunu çözelim. Anlatabildim mi ne dedim? Bu o kadar önemli ki çocukluk bir adamın bütün geleceğini etkiliyor. Bak çok acayip, internete girin. Keşke imkan olsa gösterebilsem. Vardır, videosunu bulursunuz. Köyden bir çocuk var. Bu çocuk Türkiye derecesi yapmış. Çocuk çoban. Bu çobanın babasını gösterdiler. Hiçbir çocuk tesadüfen başarılı olamaz. Bak hiçbir çocuk. Mutlaka arkasında sihirli bir dokunuş vardır. Bak mutlaka. Bu çobanın babasını dinleyin. Babası diyor ki, o benim evimin direği diyor. O benim canım diyor. Adam çobana, öyle pedagoji, eğitim, psikoloji hiçbir şey yok. Adamda tek bir şey var. Ne var biliyor musun? Senin psikolog annen seni ezmiş, mahvetmiş. Senin sosyolog baban mahvetmiş seni. Bu şey adam, çoban adam, eğitim, psikoloji, pedagoji bilmeyen çoban adam çocuğuna bir sihirli bir dokunuş yapmış. Ne yapmış biliyor musun? Gerçekten sevmiş, değer vermiş. Hadi hayırlı olsun. Çocuk Türkiye derecesi yaptı. Olayı, bu pedagojik konuşmalar var, videolar. Olayı çok şematize ettiler, çok itici. Çocuğunuza böyle derseniz psikolojisi, şöyle derseniz psikolojisi. Ben niye etkilenmeyeyim? Annemin babamın söylediği laflardan şimdi örnek vermeyeyim de herkes izler. Niye etkilenmedim? Yani diyelim annem dedi ki akılsız. Daha kötüsü var da söylemeyeyim şimdi, akılsız. Benim niye özgüvenim gitmedi annemin söylediği o laftan? Annem bana çok değer verdiyse bir tane lafla, bir tane bilmem neyle bozulmuyor. Ama ne verdi biliyor musunuz ailemiz? Önemsedi. Hakiki sevdi. Ve kimseye göstermedi. Kimseye göstermedi. Şu an annelerimizin sevgisi de biraz sahte. Çocuğumla beraber yemek yiyoruz. Çekiyor ha. Beraber çocuğumla. Hadi tatlım.
Çocuk da biliyor senin o samimiyetsizliğini. Kime gösteriyorsun ablacığım sen? Çocuğumla beraber şunu yap. Yapma değil ama bize gösterme ya. Bize ne gösteriyorsun? Örnek olsun. Ya bırak biz örneği buluruz başka yerde. Sen gösterme, çocuğu harcayarak bana ne gösteriyorsun? Yapma. Bak. Şimdi bizim aramızda bir sevgi var mı? Bunu nasıl test ederiz biliyor musun? Kameraları kapatırız kimse yokken. Ben hakikaten seninle iyi sohbet edip seni seviyorsam duygularım gerçektir. Ama kamera önünde ya kardeşim harikasınız falan. Yalan bunlar ya. Bırak. Kamerayı kapatalım görelim gerçek duyguları. Sen evde kamerayla çek. Instagram'a çek koy. Hangi duygun gerçek, hangisi sahte? Böyle sahte bir ortamda büyüyen çocuğun nasıl isyan etmemesini bekliyorsun ya? Sen çocuğu samimi sevdin mi? Böyle anneler babalar var ki. Üf öyle sevmiş ki. Benim babam öyle rahmetlik, öyle bir adamdı. Çok severdi rahmetlik. Çok severdi. Annem sağ hala oğlum diyor ama böyle 100 kere oğlum diyor. Yani böyle yankılı oğlum diyor. Senin şimdiki annelere bak. Abi yavrucuğum bu sevgililer arasında laflar çıktı. Mesela benim babam böyle seni seviyorum demedi hiç. Onu söyleyeyim. Ama çok sevdiğini belli ederdi. Yani öyle vıcık hadi aşkım, hadi bir tanem, hadi canımcım. Hiç böyle uyduruk saçma sapan konuşmaları yoktu. Oturaklı bir adamdı rahmetli. Aferin oğlum derdi. Aferin. Allah razı olsun senden. Senin evladın da sana hayırlar getirsin derdi. Böyle gel bir tane öpeyim derdi. Böyle derdi. Ben dünyanın en mutlu insanıydım o sırada. Seni çok seviyorum, seni aşkım. Şimdi sevgililere bak. Aşkım. Saniyesinde aldatmalar, yalanlar, yazışma. Neler. Bu nasıl aşkım? Kelimeleri o kadar hoyratça kullanıp içini boşalttılar ki anlamsızlaştırıldı. Semantik diye bir alan var bilimde. Yani anlamsızlaştırdı. Kelimenin içini boşalttı. Ya balon oldu yani içinden çıktı. İçi hava. Öyle. Çocuğunu hakiki öyle sev ki, öyle göster ki bunun bilimsel yöntemleri de var. Ama birinci yöntemi söyleyeyim mi? Milletin önünde yapma. Şov yapma. Bırak şovu ya. Bir sürü ekranda uzmanlar şeyler. Çocuğumla ben eşimle geçen oturuyordum. Deme aşkım falan. Ne yapıyorsun? Aşkını bizim önümüzde ne şey yap? Kameraları kapat. Kimse yok evde. Hiçbir şey yok. Şimdi aşkım ol hadi. Hadi şimdi aşkım ol. Çocuğu da öyle. Hakikise. Onun için çocuklardaki isyanın en büyük sebebi işte John Bowlby bilmem ne bir sürü anlatırız ama ben sana söyleyeyim. Samimiyetsiz sevgi, içeriksiz sevgi ve çocuğu yok sayma. Anne bugün okulda ne oldu falan. Öyle mi oğlum falan hiç dinlemiyorsun. Umurunda bile değil. Çocuğun gözlerine bakarak hakiki dinlesene. Bak annelerin en büyük şikayeti babaların ne biliyor musun? Hocam bize hiçbir şey anlatmıyor, dinlemiyor, paylaşımıyor. Sana ne anlatsın? Dinlemiyorsun ki. Doğru düzgün dinlemiyorsun ki. Ne anlatsın ya? Ya nasihat ediyor. Annen ne zannediyor biliyor musun? Çocuğum bak yalan söylemek günah. Yanlış. Biz hepimiz doğru olmayız. Vicdanen rahatladım. Hadi hayırlı olsun. Ne yaptın sen şimdi? Çocuğunu eğittin. Hiç bunları söyleme. Çocuğuna hakiki dinle samimi. Çocuğun yalan söylemez zaten. Seni üzmemek için söylemez. Bak neyse anlatmayayım. Rahmetlik babam güzel şeyler söyledi bana ama az söyledi. O kadar anlamlı ki. Ben bilirdim adamın bakışından onu söylediğini. Bilirdim ya. Annemin bana neye kızdığını bakışından bilirdim ya. Şimdi millet birbirine bakıyor görmüyor. Hiç umurunda değil. Umursamıyor. Niye? İçeriksiz, sahte ilişkiler. Bu çocuklar konusunda çok anlatacak şey var. Çok. Narsist kimdir veya narsizm nedir? Birinin narsist olduğunu nasıl anlaşılır? Öf. Narsizm. Şimdi çok saçma bir durum var bak. Çok saçma. YouTube'a gir, Instagram'a oraya buraya. Adam öyle bir maddeler yazmış. Herkes narsist. Öyle bir şey değil narsizm ya. Patolojik narsizm bir de
Patolojik olmayan, yani normal narsizm diye bir şey var. Patolojik narsizm hastalıklı. İki tip narsizm var. Bir kere bilimsel olarak bunu söyleyeyim. Bunlardan birisi büyüklenmeci narsizm, birisi kaçıngan narsizm, yani küskün narsizm. Mesela bazı insanlar var ya, çok alıngan. Hemen alınıyor. Bunlar da narsistik kökenlidir. Ya adamın böyle kendini üstün görmemesi, bir şey yapması bu kökenli olabilir yani. Onun için Kernberg diye bir adam var. Bu adam müthiş bir çalışma yayınladı bu konuda, narsizm hakkında. Narsizmde birkaç madde var. Bak, büyüklenmeci narsizm veya küskün narsizm ne olduğu önemli değil. Bir kere kendini diğerlerinden farklı görüyorsa bu narsistin birinci tıkı. Farklı. Diğerlerine benzemek moralini bozuyorsa narsizm giderek artıyor ihtimal. Üçüncüsü aleksitimi diye bir şey var. Aleksitimi. Bu aleksitimi duygu körlüğü demek. Karşının duygusunu anlayamama. Yani narsizmde bu çok önemli. Aşırı savunma psikolojisinden dolayı kendisinin yaptığı şeyleri haklı görme. Ya yapıyoruz hocam ama insanlar bunu hak ediyor. Yani sen kimin neye hak edip etmediğine sen mi karar veriyorsun? İşte narsizmin bir ölçüsü. Bir ölçüsü de küskünlük. Bana böyle yaptın, ben bunu kabul edemiyorum. Bu da bir narsizm türü. Narsizm en kötü özelliği ne biliyor musun? Seni yok sayıp yaptığı her şeyi haklı görme bir narsistik problemdir. Yani ne söylesen kabul etmiyor, kendini haklı görüyor, yok sayıyor senin duygularını. Onun için öyle internette her kendini ya ben çok yakışıklı biriyim. Bu narsizm değil ya. Böyle bir narsizm olmaz. Vallahi hocam ben zeki olduğumu düşünüyorum. Bu narsizm değil. Başkalarının geri zekalı olduğunu düşünüyorsan narsizm. Kendinin zeki olduğunu düşünmek narsizm değil. Kendinin yakışıklı olduğunu düşünmek narsizm değil. Başkalarını çirkin görmek narsizm. Anlatabildim mi? Birisi ya saçını beğenmedim ya, senin saçların biraz sanki dedi ya. Böyle çok üzülüyorsan, için perişan oluyorsa tüm eleştirilerde narsizm vardır. Niye? Eleştiriyi de kabul edemiyorsun. Ve diğerlerine benzemek moralini bozuyorsun. Bak, narsizmdeki en kritik faktörlerden biri bu. Evlilikleri yıkan narsizm değil, onu söyleyeyim. Az narsizm var piyasada. Ama internette, YouTube'da, Instagram'daki narsistik adam nasıl anlaşılır? Baktın mı herkes narsizm. Öyle bir şey olmaz yani. Özgüvenle narsizmi karıştırıyorlar. Ya özgüven başka bir şey ya. Özgüvenle ol tabii ya. Ya bana böyle yapmam rahatsız ediyor beni. Bu narsizm değil ya. Bu kendini savunman ya. Bu kendini ifade etmen. Onun için narsizm konusunda çok kirli bilgi var. Herkes narsizm. Bir dinliyorsun. Narsizmde birinci şart başkalarını aşağılamak. Aşağılıyor olman lazım yani. Başkalarını aşağılama şartı var. Ama kendini bir konuda yakışıklı görmek veya zeki görmek, akıllı görmek narsizm değil. Bir adam kendisi rahatsızsa bu durumdan estağfurullah şova dökmez. Estağfurullah der. O üzüntüyü, o sıkıntıyı anlarsın. Bir adamın narsizmden kurtulması için birisini incitme kaygısı yaşaması lazım. Üzdük mü ya çocuğu işte? Ya kardeşimizi üzdük mü? Ayıp ettik. Ya başkasının üzülmesine üzülüyorsan narsizm çok azdır sende ya da yoktur. Bak, bu çok belirgin bak. Şu an dönemdeki insanlar nasıl biliyor musun? Başkasının duygusuna aleksitimik yaklaşıyor. Yani yokmuş gibi. Üzülmesin canım. Doğruları söylüyoruz diye. Gerizekalıya gerizekalı dedik diye. Yani biz mi hatalı? Abi deme ya, sen haline bak. Sen kendi durumuna bak, bir aynaya bak. Sen nesin ya? Herkes cahil hocam, ben cahile cahil derim. Sen de şu konuların cahilisin. Bir insan her konuyu bilebilir mi ya? Ben psikolojiyi bilebilirim biraz. Ama psikolojinin bir sürü dalı var. Şu konuyu bilemezsin. Anlatabildim mi? Bu konuyu bilemezsin. Şu alanı bilemezsin. Bu alanı bile. Bu ne demek ya? Anladın mı bak, narsizm böyle. Çocuklarda bile var. Yani biz hocam arkadaşlar arasında falan böyle havalar. Onun için narsizm çok yaygın değil ama var. Nereden anla? Çok estağfurullahın şovu varsa oraya bir çizik at.
Geçmişte yaşadığım kötü anıları unutamıyorum. Ne yapmalıyım? Ya çok kısa cevaplayamam bunu. Şimdi geçmişte bilinçaltı olayları nasıl kaydeder? Hızlıca anlatayım. Bilinçaltı olayları şöyle kaydeder. Olay, duygu. Bunların arasında nöroasosyatif bağlantı kurar. Bilinçaltında duygusuz hiçbir olay kayıt edilmez. Mutlaka bir duygusu vardır. Bilinçaltı duyguların hem merkezi, hem oluşturucusu hem de etkilenicisidir. Bilinçaltına bir olay kaydolduğunda o olayla bağlantılı duygu da kaydoluyor ya, bu bağı kesen bilinçaltı teknikleri var. Ama spiritüel yöntemleri kastetmiyorum. Ben bilim dışı yöntemlere mesafeliyim. Karşıyım değil, mesafeliyim. Yani öyle ilgi alanım da yok, öyle bilgim de yok. Bir de kuantum diyorlar ya, ben fizikçiyim zaten ya. 4 yıllık akademik fizik biliyorum. Astrolojik araştırmalarım var hani bu şeylerle ilgili. O kuantum, fizikte kuantumdan farklı başka bir şeyler. Yani fizikteki kuantla buradaki spiritüel kuantumcular başka bir şey anlatıyor. O yüzden bu yöntemlerin çözdüğüne inanmıyorum ben. Bilinçaltında problemli alanları çözebilmek için bilimsel bazı yöntemler var. O nöroasosyatif bağ kesen bazı teknikler var. Bunun için 10 saatlik böyle eğitim gibi anlatmamız lazım. Aşama aşama yani şöyle. Ama şöyle derseniz unutursunuz. Öyle bir yöntem yok. Yani bak böyle et unut. İnsanları hasta eden şey ne biliyor musun? Kötü anlar. Kötü anları silmek tam hafıza kaybı anlamında değil. Amnezyanın neden olduğu başka psikiyatrik hastalıklar oluşur. Öyle bir şey değil. Duygusal etkisini silmenin bir yöntemleri var. Bilimsel yöntemler ama böyle 10 saatlik, 6 saatlik böyle uzun sistematik anlatmamız lazım. Çağrıştırıcı efekti dediğimiz bir şey var. O anıyı çağrıştıran şeylerden uzak kurmak, bilinçaltında derin bir yere gidip sana zarar vermesini azaltır. Ancak bunu söyleyeyim. Çağrıştırıcı ne? İşte müzik, işte arabeskin bilmem ne şarkısını dinlemek. Sende onu tetikliyorsa dinleme. İşte bir tane adam diyor ki, hocam diyor buraya bastırınca ağrıyor. Bastırma abi. Niye bastırıyorsun yani? Sen niye burana bastırıp ağrıtıyorsun? Onun gibi. O şarkıyı acıklı bilmem ne şarkısını dinlemek. Senin oranı acıtıyorsa dinleme. Mazoşizm diye bir şey var biliyor musun? Mazoşizm. Acıdan zevk alma. Böyle bir problem var. Bazı insanlarda var. Acıdan zevk alıyor. O şarkıyı dinleyip o acıyı hatırlayıp canını acıtmaktan bir zevk alan bir grup da var. Öyle değilsen bu iş düzeliyor. Bak öyleysen beni acımdan bırakın diyorsa bir adam o işten lezzet alıyordur. Acıdan. Anlatabildim mi? O kişinin düzelme ihtimali zayıflıyor giderek. Önce bunu bırakmaya niyet etmesi lazım. Ya ben bu işi bırakmaya karar veriyorum. Ya ben odaklandım artık bu işi bırakmaya karar veriyorum demesi lazım. Onun için bir kısım insan o acıları hatırlamaktan, canını acıtmaktan zevk alıyor. Bunun için de o acıları hatırlatacak şeyleri bilerek yapıyor. Şu filmi izliyor, bu bilmem neyi bir şey yapıyor, şu arkadaşından görüşüyor, bu bilmem öyle yapıyor. Anlatabildim mi? Lezzet almaman lazım. Bak o geçmişin yükünden kurtulmanın birinci yolu o lezzetten vazgeçmen lazım. Yani o acının verdiği kendine acıma lezzetinden vazgeçmen lazım. Çevrenizde şöyle bir tip varsa eski üzüntülerini bir araya geldiğinde hep anlatıp ağlayıp rahatlayan bir tip varsa bu odur. Yani kişiliğinde acıdan zevk alma bozukluğu vardır. Hatırlayıp, acıtıp, üzülüp, ağlayıp rahatlıyordur. Anlatabildim mi? Yani ciddi bir sorun bu. İnşallah yakınlarınız böyle değildir. Zor. Hayalhanem hakkında düşünceleriniz neler? Çok başarılı bir organizasyon. Hayalhanem çok başarılı bir organizasyon. Yürekten tebrik ediyorum. İnandığınız şeyleri güzel anlatıyor. Şimdi tabii ben de Müslüman bir insanım. Hani İslamiyet'e inanıyorum. O açıdan benim inançlarıma uygun hayalhanemin içerikleri. Ama mesela Budist olabilir birisi ya da işte başka bir şey olabilir. Hayalhanem inandığı şeyi güzel anlatıyor teknik olarak. Çekim tekniğin programınız çok güzel. Bir de şimdi biz burada da çekim yapıyoruz ya. 3 kişisiniz işte donanım. Ya bu işe önem veriyorsunuz yani. Bu çok belli. Bir insan böyle çalışıyorsa başarılıdır. Hayalhanem başarılı bir organizasyon. Yani çok başarılı bir organizasyon. Tebrik ederim.
Benim kendi inandığım değerlere de uyumlu, yani o açıdan da iyi. İnşallah daha güzel, daha başarılı, daha etkinliği, faaliyeti yüksek şeyler yaparsınız. Bir eksiğiniz var sizin Hayalhanem olarak. Yabancı dilde de bu tip atraksiyonları yapmalısınız bence. Yani sadece bizim kültürümüze değil de anlattığınız şeyler, mesela güzel şeyler anlatıyor. O anlattığınız şey başka dillerde de bence karşılığı olur yani. Şimdi yavaştan Almanca'ya başladık. Almanca'ya başladınız mı? Tebrik Sokak ederim. röportajlara en azından Almanca başladık. Çok güzel, çok güzel. Belki bu yapay zekalar falan, bir teknolojiler gelişiyor ya, bir şeyi o dile çevirmek. İşte yapay zeka şeyi çözse, o tonlamalarla çevirse o daha güzel olur. Yabancı dile birebir çevirmek değil de o tonlamalı dönüştürmek çok güzel. Mesela Amerika'da çok büyük kanallar var, YouTube kanalları. Adamlar başka içerikler yapıyor. Parayla Türkçe seslendirme yaptırıyor. Film seslendirmesi gibi. Çok başarılı. Öyle enerjik anlatıyor ki adam Türkçe. Amerikalı adam o sesle. O yani orijinali gibi. İnşallah sizin programlarınız, sizin kanalınız da bu şekilde çok başarılı bir yere ulaşır. Planımızda var. Birkaç tane deneme de yaptık. Sadece İslami terimler olduğu için tercümede çok zorlanıyor. Siz de bahsetmiştiniz konuşmanızın içinde. Almancayı Türkçe'ye bir çevirin şimdi bunu diye. Olmuyor. İslami terimlerde de Almanca dili çok yetersiz kalıyor. Biz Almanca birilerine bir şey anlatırken de çok zorlanıyoruz bu konularda. O yüzden biraz daha gelişip tercümeyi biz ele alıp yapay zekaya vermemiz gerekiyor. Aslında şöyle, tercümeyi siz yapmadan olmaz. Neden? Mesela Yüzüklerin Efendisi diye bir roman var. Adam kendi dilini oluşturmuş. Hobbit diye bir şey. Hobbit ne ya? Nerede var Hobbit? Elf diye bir karakter. Nerede elf? Nerede hani? Demek ki kendi dilini oluşturup bunu satabiliyorsun. Sizin gibi özgün içerik oluşturan kanalların kendi dilini oluşturması gerekiyor. Yani o kavram o yabancı dilde yok. Çevirmeye öylece o öyle kabul edilir. 4. tekrardan sonra normal, bize de böyle bir şey gelmedi. Ne deniyor? Birisini takip etme. Instagram'da birisini stalklama diye bir laf var. Stalking. Stalklama değil mi? Böyle bir kavram yoktu. Yani ama girdi. Demek 10. tekrardan sonra oluyor. O yüzden sizin de spesifik kullandığınız kavramlar bence belirli bir ustalıkla o tanımlar getirilir. Dil bilimi de öyle zaten. Öyle çalışıyor. Ama tebrik ederim yürekten. Bütün organizasyonlarınızı yürekten tebrik ederim. Ve herkes genç. Bunu da herkese söyleyeyim burada. Herkes genç. Yani benim gibi yaşı büyük hiç kimse yok burada. Herkes genç. Bu da şahane bir şey. Çünkü yaşlılar, benim yaşlılarım, ya 40 yaşın üstündekiler çok biliyor. Ya ben düşünüyorum, çok biliyorum yani. İkna olmam zor yani. Gençler daha öğrenmeye açık, yeniliklere açık. İyi bir şey bu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Çok çok sağ olun. Çok enerjiktiniz. Vallahi sağ olun. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.